Tarihin en eski nehirlerinden biri olan Dicle binlerce yıldır aynı ovayı sular, aynı toprağa hayat verir ve bu nehrin hemen yanı başında insan elinden çıkmış en devasa, en aşılmaz bir zırh yükselir. Uzaydan bakıldığında Mezopotamya'nın kalbine bırakılmış kara bir mühür gibidir bu şehir. Burası Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun, en geniş ve en sağlam savunma duvarlarına ev sahipliği yapan kadim Diyarbakır. Şanlıurfa'da insanlık tarihinin sıfır noktasına dokunduk. Mardin'de taşın ve inancın şiirsel uyumuna şahit olduk. Şimdi ise bu Mezopotamya serisinin en görkemli, en sert ama bir o kadar da sıcak finaline geldik. 9000 yıldır kesintisiz yaşamın devam ettiği, 30'dan fazla medeniyetin bazalt taşları izini bıraktığı bu şehirde bilinen tarihin ötesine geçeceğiz. Hazırsanız surların ardındaki gizemleri aramaya, yeraltı tarikatlarının izini sürmeye ve ateşle harmanlanan bir kültürün kodlarını çözmeye başlıyoruz. Bu belgeselin ana omurgasını oluşturan bu siyah taşlar sıradan birer duvar değil. Diyarbakır surları volkanik Karacadağ'ın püskürttüğü bazalt lavların insanoğlu tarafından adeta bir sanat eserine dönüştürülmüş halidir. Tam 5,5 kilometre uzunluğunda, yer yer 12 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğinde devasa bir mühendislik harikası. Surlar sadece şehri korumuyordu. Üzerindeki 82 burçla adeta bir semboller kütüphanesiydi. En görkemlilerinden biri olan 7 kardeş burcu ve evli beden burcuna yakından baktığınızda üzerlerindeki çift başlı kartal, aslan kabartmaları ve kitabeler size burayı inşa eden medeniyetlerin gücünü fısıldar. Şehre hayat veren 4 ana kapı vardır. Dağ Kapı, Urfa Kapı, Mardin Kapı ve Yeni Kapı. Yüzyıllar boyunca bu kapılardan giren kervanlar İpek yolunun tüm zenginliğini bu şehrin sokaklarına boşalttı. Surların hemen eteğinde uzanan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hevsel bahçeleri ise 7000 yıldır şehrin gıda ambarı olmaya devam ediyor. Dicle'nin sularıyla beslenen bu yemyeşil cennet siyah surların sertliğine tezat oluşturan büyüleyici bir doğa harikası. Şimdi şehirden biraz uzaklaşıyor ve bizi bu belgeseli yapmaya iten en büyük gizemlerden birine Çınar ilçesi yakınlarındaki Zerzevan Kalesi'ne gidiyoruz. Burası Roma İmparatorluğu'nun dünyanın en doğusundaki sınır karakoluydu. Yüzeydeki askeri kalıntılar, gözetleme kuleleri ve su sarnıçları etkileyici görünse de asıl şok edici gerçek yerin metrelerce altında saklı. Burası dünyanın en gizemli inançlarından birine ev sahipliği yapan Mitras Tapınağı. Mitras, Roma'nın generalleri, aristokratları ve imparatorlarının üye olduğu, ayinlerini tamamen gizli tuttukları sıra dışı bir tarikattı. Dışarıdan hiç kimse bu tapınaklara kabul edilmezdi. Duvarlardaki semboller bize bu insanların astronomiyle, gezegenlerin dizilimiyle ve evrenin görünmeyen güçleriyle ilgilendiğini gösteriyor. Mitrasçılar için yeraltı evrenin kendisiydi. Peki Roma bu topraklardan çekilirken, hatta Hristiyanlık yayılırken bu tapınağı neden bilerek ve isteyerek toprağın altına gömdü? Tıpkı Şanlıurfa'da Göbeklitepe insanlarının yaptığı gibi. Neyi gizlemek istiyorlardı? Zerzevan Kalesi üzerinde taşıdığı gizemlerle arkeoloji dünyasını alt üst etmeye devam ediyor. Yeniden surların içine dönüyoruz. Diyarbakır'ın kalbinde İslam dünyasının 5. harem-i şerifi olarak kabul edilen Ulu Cami yükselir. Bu cami Anadolu'nun en eski camisidir. Ancak mimarisine dikkatli baktığınızda tarihin katmanlarını görürsünüz. Burası pagan döneminde bir tapınaktı. Ardından Aziz Thomas Kilisesi'ne dönüştürüldü ve en nihayetinde cami oldu. Avludaki sütunlar yıkılan antik tiyatrolardan ve Roma yapılarından getirilmiş, adeta tarihin geri dönüştürüldüğü bir açık hava müzesidir. Avlunun ortasında duran güneş saati ise ünlü sibernetik dehası El Cezeri'nin bıraktığı bir mirastır. Zaman bu camide sadece akmaz.
yapmaz. Adeta taşların üzerine kazınır. Diyarbakır sadece tek bir inancın şehri olmadı hiç. Cami seslerinin yükseldiği dar sokaklardan biraz ilerlediğinizde Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi'nin veya Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nin çan kulelerini görürsünüz. Tıpkı Mardin'de olduğu gibi burada da dinler ve diller yüzyıllarca aynı dar sokaklarda komşuluk yaptı. Bu sokaklar aynı zamanda büyük edebiyatçıları da doğurdu. Ünlü şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın doğduğu o dönem mimarisinin en güzel örneği olan Taşkonak da buradadır. Yaş 35 yolun yarısı eder diyen şair işte bu siyah bazalt avlularda yürürken gökyüzüne bakıp o ölümsüz mısraları yazmıştır. Bu kadar tarih ve gizem gezisinden sonra Diyarbakır'ın ruhunu asıl hissedeceğimiz yere, çarşılarına ve mutfağına dalıyoruz. Bu şehirde yemek yemek sıradan bir eylem değil, ateşle ve emekle yazılan bir zanaattır. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda veya Sülüklü Han'ın asırlık gölgesinde masaları dolduran devasa Diyarbakır kahvaltısıyla başlanır. Ama bu şehirde gastronominin gerçek şovu öğle saatlerinde dar sokaklardan yükselen dumanlarla başlar. Diyarbakır ciğeri. Urfa'nın ciğer kültürüyle tatlı bir rekabet içinde olan Diyarbakır ciğeri daha iri kesimi ve kendine has baharat dengesiyle öne çıkar. Ustaların kızgın közün üzerinde şişleri bir sanatçı edasıyla dizip çevirmesi, dumanların arasına karışan o koku izleyiciyi ekran başında bile büyülemeye yeter. Ciğerin o baharatlı şöleninden sonra sıra tatlıya gelir. Diyarbakır burmalı kadayıfı. İncecik dökülen hamur tellerinin arasına bolca serpilen yemyeşil Antep fıstığı ve üzerine dökülen o sıcak şerbet. Her dilim ustaların el emeğinin ve nesiller boyu aktarılan sırların birer sonucudur. Diyarbakır mutfağı Urfa ve Mardin'in ardından Mezopotamya'nın gurme haritasını tamamlayan devasa bir lezzet başkentidir. Diyarbakır'ın tarihi sadece taşlarda yazmaz, insanların ses tellerinde, hafızalarında yaşar. Burası dengbecevi. Dengbejlik, Mezopotamya'nın sözlü tarih anlatıcılığı geleneğidir. Müzik aleti olmadan sadece gırtlaktan çıkan o yanık ve güçlü seslerle yüzyıllar öncesinin aşklarını, savaşlarını, göçlerini ve acılarını günümüze taşırlar. Kulak verdiğinizde bu ses bu toprakların gerçek hafızasıdır. Belgeselimizin son turistik ve tarihi durağında ise Dicle Nehri'nin üzerinde bir gerdanlık gibi duran 10 gözlü köprüye geliyoruz. Mervaniler döneminde 1065 yılında inşa edilen bu köprü 10 adet kemer gözüyle nehrin iki yakasını birbirine bağlar. Akşamüstü güneş batarken köprünün üzerine çıktığınızda esen serin nehir rüzgarı size buraya ait efsaneleri fısıldar. Kırklar Dağı'nın gölgesinde köprünün taşlarına oturup Dicle'yi izlemek bu şehre veda etmenin en güzel yoludur. Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktasına, insanlığın ilk tapınaklarına dokunarak başladık yolculuğumuza. Mardin'de taş sokakların labirentlerinde kaybolup inançların şiirsel uyumunu dinledik ve bugün Diyarbakır'ın aşınmaz bazalt surlarında, yer altındaki Mitras gizemlerinde ve ateşle yoğrulan çarşılarında Mezopotamya üçlememizin son sayfasını kapattık. Bu topraklar medeniyetin doğduğu, sırların gömüldüğü ve insanlığın köklerinin saklandığı yerdir. Biz hikayenin sadece bir kısmını kadrajımıza sığdırabildik. Çünkü asıl sırlar hala bu taşların arasında keşfedilmeyi bekliyor. Bir sonraki büyük keşif yolculuğumuzda yepyeni rotalarda buluşmak üzere. Merakla kalın.